Dinler tarihi açısından büyük bir gizemin cevaplanmamış karşılığıdır Enok'un kitabı. İsmi Tevrat ve İncil'de Enok veya Hanok, Kur'an'da ise İdris peygamber olarak belirtiliyor. Tufan öncesinde yaşamış ve Nuh peygamberin büyük babası olup Allah katına yükselmeden önce 365 yaşında olduğu vurgulanır. Din ve tarihçilere göre insanlığa bilim ve sanatı o öğretmişti. Antik Mısır'da Tot ve Hermes olarak da tanınıyordu. Kendisine vahyedilen kitapta yaratılış, Adem ve Havva ve neslinin yeryüzüne yeni adapte olmaya çalışırken düşmüş melekler bu ilk insanları fesata uğratmak için Tanrı'ya karşı gelişleri anlatılır. Düşmüş melekler insanlara birçok tehlikeli sırları aktarırlar. Bu sırlar arasında büyü, savaş ve kozmik evrenin sırları da vardır. Bu melekler insanlarla ilişki kurarak tehlikeli melez bir ırkın doğmasına neden oldular. Ve bu ırk insanlık için büyük bir yıkıma sebep olur. İşte bu kargaşa çağı Tanrı'nın tufanıyla son bulur. Enok'un Kayıp kitabı 1773 yılında Habeşistan'da bir manastırda bulundu. Belli ve teyit edici bir kısmı da Kumran mağaralarından çıkarıldı. Aslında tomar tomar görselleri mevcut. Ve tufan öncesine dair birçok konu ve Adem'in oğullarının soyu hakkında ayrıntılı bilgi aktarmasının yanında Enok peygamberin özellikle vizyonlarını içerir. Kitap Hristiyanları ve Yahudileri rahatsız ettiğinden yok edilmek istendi veya görmezden gelindi. Hala da devam ediyor. Vatikan tarafından apokrif kitap olarak bile ilan edilmiş durumda. Pekala kitapta Hristiyanları ve Yahudileri rahatsız edecek nasıl ya da ne gibi bilgiler var? En başta kitap atmosfer sonrası uzaysal bağlamları da içeriyor. Bakın bu nokta çok önemlidir. Ayrıca binlerce yıllık sırları açığa kavuşturan Enok'un kitabı işte bize bu soruların cevabını veriyor. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o özü sözü doğru olan bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik. Allah ayetini bu şekilde belirtmiştir. Meryem suresi 56-57. Bu konudaki birçok soruya cevap ararken Enok'un kim olduğunu keşfetmek, gizemli dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapmak gerekecek değerli arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte Enok'un dünyasına adım atalım ve onun gizli bilgilerle dolu hayatına yakından göz atmaya çalışalım. Aslına bakarsanız tüm ayrıntıları sizlerle paylaşamayacağım ama yine de bunu deneyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Kanalımızda Enok kitabı için bir sesli kitap videomuz var. Başından sonuna kadar satır satır okudum ve birkaç tane de konuyla ilgili bazı gizemleri anlattığım videolar kanalımızda mevcut durumda. Ve siz eğer bu konuyla ilk kez karşılaştıysanız lütfen öncelikle o videoları izleyin arkadaşlar. Aksi halde bu video son derece anlamsız gelecektir. Linkleri açıklama bölümünde göreceksiniz. Tıklayın ve mutlaka izleyin. Ve bu videoda ise en önemli bölümleri ele alacağız ve kısmen de olsa özetini geçerken sorgulayacağız. Dolayısıyla bambaşka bir pencereden bakacağız değerli arkadaşlar. Başlıyoruz. Öncelikle kısaca Enok'u şöyle bir tanıyalım. Enok, eski çağlardan gelen en gizemli ve önemli figürlerden biridir. Enok hem Tevrat'ta hem de İslam'da derin izler bırakmış bir peygamber ve bilgindir. Tevrat'ta Yaratılış kitabının 5. bölümünde adı geçen Enok, Adem'in 7. kuşağından gelir ve Nuh'un büyük babasının babasıdır. Enok, Tanrı tarafından yeryüzünden alınan ve göğe yükseltilen ilk insan olarak bilinir. Bu yükseltilme olayı Enok'un Tanrı ile özel bir ilişki kurduğunun bir göstergesidir. Tevrat'ta Enok'un Tanrı ile yürüdüğü ve ardından Tanrı tarafından alındığı belirtilir. Bu da onun Tanrı'ya yakın bir kişi olarak tasvir edilmesine yol açmıştır. İslam'da ise Enok, İdris peygamber olarak bilinir. Kur'an'da İdris, En'am suresinde Tanrı tarafından yüceltilen ve göğe alınan bir peygamber olarak geçer. İslam'da İdris, bilgelik ve peygamberlik yönüyle tanınır. İdris peygamberin Tanrı'nın kitaplarını alıp insanlara öğretmiş olduğu da vurgulanır. Hem Tevrat hem de Kur'an, Enok ya da İdris figürünü insanlığa öğretici ve tanrısal bilgileri aktaran önemli bir şahsiyet olarak tasvir eder. Ayrıca diğer kültürlerde de benzer özellikler taşıyan figürler de bulunabilir. Anlatılardaki temalar ve rollerdeki paralellikler onların aynı kozmik öğretici arketipini temsil ettiklerini hem düşündürüyor hem de görebilirsiniz. Ezoterik öğretilerde Enok figürü bazen aynı varlığın farklı kültürlerdeki tezahürleri olarak kabul edilebilir.
Buna göre Mısır mitolojisinde Tot, bilgelik, yazı, matematik, astronomi ve bilim öğreten kişidir. Hermetik öğretilerin temellerini atmış bir figür olarak kabul edilir. Zümrüt tabletleri ve Hermetika gibi ezoterik metinler ona atfedilir. Tot'un aynı zamanda ölümden sonra yargıyı yöneten ve sürekli kozmik alemde seyahat edip tanrılarla iletişimde olan bir figür olduğu bilinir. Bir diğeri Yunan mitolojisindeki Hermes Trismegistus. Hem insan hem tanrısal özellikleriyle bilinen bir figürdür. Bilgelik, yazı ve gizli bilgilerin aktarıcısıdır. Hermetik öğretilerin temelini oluşturur. Tanrılarla sürekli iletişimdedir ve kozmik yolculuğa çıkar. Bir tane daha var. Hint mitolojisindeki Vyasa. Saydığımız tüm özellikleri o da taşıyor. Mahabharata'yı derleyen bilge olarak bilinir. Kozmik sırları yazıya döken ve tanrılarla iletişim kuran ve yine kozmik yolculuklar yapan bir figürdür. Tabi Aztek mitolojisinde de var. Quetzalcoatl. Yine aynı özellikleri o da taşıyor. Gökyüzüne yükselen ve insanlığa bilgi getiren bir tanrı figürüdür. Özellikle astronomi ve yazının öğretilmesiyle ilişkilendiriliyor. İşte yine görüyoruz. Tek bir kişi ve bu kişi farklı zamanlarda, farklı coğrafya ve uygarlıklarda farklı isimlerle üstün bir insan ya da kutsal bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Ayrıca bu uygarlıkların arasında yüzlerce hatta binlerce yıllık bir zaman dilimi farkı var. Bakın bu nokta çok önemlidir. Adam Tanrı ile konuşmaya bile gitmiş, kafasına göre gezmesini mi kafana takıyorsun diyebilirsiniz. Bence hakkınız var değerli arkadaşlar. Devam edelim. Bu videoda ele alacağımız kişi Enok ve elbette ki hakkında yazılan kitabın içerdiği bilgiler. Bu kaynak aslında öyle alelade sıradan bir içeriğe sahip değil. Yazıldığı, dahası yaşandığı döneme göre resmen üst düzey bilgiler ve tecrübeler içeren muazzam bir anlatımlar dizisi. Bu yaşandı. Toplumun üzerine inen meleklerle birlikte bir hayat nasıl geçti? Astronomik ölçeklerde tayyi mekan nasıl yapıldı? Uzaya nasıl gidildi? Bırakın nasıl gidildiğini, nasıl dönüldü? Bunların hepsine hayal gücü demek aslında abesle iştigaldir. Aslında amacım şahsen neden nasıl ilişkisini çözmek olsa da bunu başaramayacağım için en azından o zamanları irdeleyip aslen ne dediğine, ne yaşandığına odaklanmaya çalışıyorum. Zaten kanalımızda birçok video var ve temelde bahsettiğimiz konular birbiriyle benziyor olsa da çözemediğimiz de bir gerçektir. Teknik açıdan evet çözemiyoruz çünkü işin ucu dünya dışı teknolojilere dayanıyor. Benim için aslında her şey net ve sıkıntı yok ama bir noktadan sonra aslında çok da kafa yormamak lazım diye düşünüyorum. Bir şeyler yaşanmış evet ama bir noktadan sonra şu an yaşadığımız hayattan ve zamandan asimile olabilirsiniz. Sorgulamak her ne kadar güzel bir durum olsa da bir noktadan sonra aslında pek de çekilmiyor. Düşünün Enok kitabında ilk anlatılan düşmüş melekler. Nasıl geldikleri, ne yaptıkları, insanlarla kurdukları iletişim ve ilişkiler. Bakın bunlar muazzam şeyler. Ve bu meleklerin her birinin görevinin olması ve ilahi bir sisteme hizmet ediyor olmalarının getirmiş olduğu bilinç ve gerçeklik inanılmaz boyutlarda. Hayal edin. Günlük sıradan ve normal bir gün olsun. Alışverişe çıkmışsınız. Yukarıdan birkaç tane meleksi varlık iniyor. O Semyaza, o Lucy. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Ya ben de AVM'ye gidiyordum. Bir kahve içeceğim. Evde çok sıkıldım. Sürekli video yap. Hanımın dırdırı. Ya ne olacak böyle bilmiyorum. Ne beni yukarıdan mı çağırıyorlar? Ne yapacağım ki ben orada? Ne uzayı mı öğreteceksiniz? Ya bir kahve içseydim. Vesaire. Derken sizi tutup direkt kozmik yolculuğa çıkarıyorlar. Yani zamanında insanlar birdenbire bu varlıkları hayatlarının içinde buluyorlar. Yani buldular. Aslında müthiş. Olayı tabii daha da basite alabiliriz ama aslında gerek yok. İnanılmaz bir zaman ve inanılmaz ve belki de anlayamayacağımız karanlık bir dönem yaşanmıştır. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Benimle paylaşın lütfen. Bekliyor olacağım. Hadi gelin bir de bu göksel varlıkları kısaca inceleyerek devam edelim. Nedir, nesidir ortaya koyalım arkadaşlar. Göksel varlıklar Enok kitabında Tanrı'nın gönderdiği özel varlıklardır. Bunlar gözcüler yani gözetleyiciler veya Tanrı'nın melekleri olarak da bilinir. Göklerin elçileri evrenin düzenini sağlamakla görevli olan varlıklardır. Farklı kültürlerde göksel varlıklar genellikle tanrıların insanlara öğretilerini iletmek, doğal düzeni sağlamak ve bazen de kozmik denetimi elinde tutmakla yükümlüdürler.
Fakat bu elimizdeki melekler düşmüş melekler kategorisinde ele alınıyor. Yani yaratıcıya baş kaldıran, gözden düşen. Enok kitabına göre göksel varlıklar, yıldızlar, gezegenler ve kozmik enerjiler üzerinde de etki sahibidir ve insanlar için kozmik sırları ortaya koyma görevini üstlenmişlerdir. En önemli göksel varlıklardan biri olan Azazel gibi figürler, insanlara tanrısal bilgileri sunarak büyük bir felakete yol açar. Ancak burada ilginç olan şey, göksel varlıkların insanlarla olan ilişkilerinin yalnızca bir öğretme süreci değil, aynı zamanda bir üreme sürecinin de olmasıdır. Tanrı'nın elçileri insanlara büyük güçler verir. Ancak bu güçlerin nasıl kullanılacağı tamamen insanların sorumluluğundadır. Göklerin elçileri bir yandan insanların özgür iradelerini test ederken diğer yandan onlara kozmik bilgelik sunar. Bu varlıklar bir bakıma Tanrı'nın iradesiyle insanları sınavlara tabi tutar ve onların kaderini belirlemede önemli bir rol oynarlar. Fakat aslen kendilerinin de sınavda olduklarını belki de bilmiyorlardı. Gelin düşmüş melekler arasından en önemli 10 meleği listeleyelim. Birincisi Uriel. Görevi Tanrı'nın elçisi olarak göksel bilgiyi taşır. Enok'a rehberlik eder, onu göklere götürür ve kozmik sırları açıklar. Işık ve bilgeliği simgeler. İkincisi Semyaza. Gözcülerin başı ve lideridir. Tanrı tarafından verilen görevleri yerine getirmek yerine insan kadınlarıyla birleşme planını yaparak kozmik düzeni ihlal eder. Bir diğeri Azazel. Gözcülerden bir diğeri olan Azazel, insanlara savaş tekniklerini ve silahları öğretir. Ayrıca doğal bilgilerin yanı sıra kozmosun karanlık yönleri hakkında da bilgi verir. Dördüncüsü Rafael. Görevi ise Tanrı'nın sağ kolu olarak iyileştirme ve koruma gücüne sahiptir. Enok'a hem ruhani hem de bedensel şifa verir ve kozmik dengeyi koruma adına büyük bir görev üstlenir. Beşincisi Mikael. Görevi Tanrı'nın sağ elini temsil eden Mikael, insanları koruma ve kozmik savaşları yönetme göreviyle bilinir. İyi ve kötünün savaşında önemli bir liderdir. Bir diğeri Gabriel. Tanrı'nın elçisi olarak ilahi haberleri iletmek ve insanları uyandırmak gibi görevler üstlenir. Aynı zamanda Tanrı'nın yargısını temsil eden bir zihinsel kuvvet olarak ortaya çıkar. Yedincisi Ramiel. Yargı günü geldiğinde Tanrı'nın iradesini iletmek ve göğün kapılarını açmakla görevlidir. Ayrıca kaderleri yazmak ve ruhlara rehberlik etmek gibi görevler de üstlenir. Sekizincisi Şemazai. Görevi ise gözcülerin liderlerinden biri olarak tanrılara karşı gelme ve Nefilim'in doğmasına neden olma görevini üstlenir. Semyaza ile birlikte göksel düzeni bozmuştur. Dokuzuncusu Barakiel. Yıldızlarla ilgili bilgileri ve göksel sırları insanlara aktaran meleklerden biridir. Aynı zamanda göklerin düzenini ve yıldızların hareketlerini kontrol etme görevine sahiptir. Ve onuncusu Tizakiel. Adaletin simgesi olarak kozmik dengeyi sağlamaya çalışır. Tanrı'nın yargısının doğru bir şekilde uygulanmasını ve adaletin sağlanmasını temin eder. Bu 10 melek Enok kitabında ve geleneksel melek anlayışlarında önemli yer tutar. Her biri kozmik düzeni korumak için farklı görev ve yeteneklere sahip olup hem kozmik hem de insanlık tarihindeki etkileriyle dikkat çeker ve günümüzde okült ve ezoterik uygulamalarda birçok kez çağrılmıştır ya da isimleri geçmiştir. Gelelim kitaptaki anlatılar arasındaki en önemli bölümlerden bir tanesine. Düşmüş meleklerin insanlarla ilişki yaşamasına. Şimdi bu gözcüler neden insan kadınlarıyla birleşti? Aralarında ne konuştular? Hedefleri neydi? Sorumluluğu kim aldı? Gözcüler yeryüzündeki kadınların güzelliği karşısında aralarında, içlerinde bir arzu uyandı. Gözcüler liderleri Semyaza önderliğinde insan kadınlarla birleşmeye karar verdiler. Gayet basit ve açık. Bu karar göksel düzenin bozulmasına yol açacağından başlangıçta aralarında tereddüt oluştu. Ancak Semyaza tüm gözcüleri bu plana dahil olmaları için bir şekilde ikna etti ve bu eylem Tanrı'nın düzenine karşı gelerek büyük bir yozlaşmaya neden oldu. Aslında ortaya bir sıkıntı çıkıyor. Bunu bir şekilde dile getirmemiz lazım. Şimdi bu heriflerin yani gözcülerin boyutları büyüktü. Tabii eğer doğanlar devse, peki kendilerine göre küçücük olan insan kadınlarla nasıl birleştiler? Bu mantıklı, yani hiçbir şekilde mantıklı değil. Yani olası da değil. Ya da onlar o kadar da büyük değiller miydi? En azından günümüzde de 2-2,5 hatta 3 metrelik insanlar var. Ve bu konu bir şekilde yaşanıyor. Gözcülerin fiziksel boyutları Enok kitabında net bir şekilde belirtilmiyor.
Ancak onların insanüstü varlıkları olduğu ima ediliyor ve bu da belki de boyutsal anlamda büyük olduklarını çağrıştırıyor olabilir. Tamam, o halde bunlar o kadar da büyük değilse peki doğanlar nasıl dev oluyor? Ya da belki de bizler devler için yazılmış olan 10, 30 hatta 50 metre uzunluklarına kafayı takmayacağız ya da inanmayacağız. Yani en fazla taş çatlasın 3-3,5 metre olabilmeleri çok daha mümkün görünüyor. Belki de çok daha sonraları devlerle devlerin birleşmesinden daha büyük devler oluşmuş ve yaşamış olabilir. Şimdi hikaye biraz daha mantığa oturmuş gibi görünüyor. Ama şunu da düşünmekte fayda var. Bu düşmüş melekler belki de gerçekten de büyükler ve aslen metafizik varlıklardı ve dilediklerinde insan formuna ve boyutlarına dönüşebiliyorlardı. Eğer öyleyse durum olası oluyor. O zaman da bebeği karnında taşıyan ve doğum yapan kadınlara ne oluyordu? Düşünmekte fayda var. Net bir sonuca ulaşmak gerçekten de zor. Belki de duygusal düşünüyoruz. Belki de bebek doğduktan sonra aşırı büyüyordu. Olabilir ama yine de bu konuda sonuca ulaşmak zor. Enoch'un gördüğü vizyonlarda gözcüler, devler yani nefilim ve kozmik bilimle ilgili öğretilerle insanları yükseltme görevini üstlenmişlerdir. Ancak bunun karşısında ortaya çıkan karmaşık ve tehditkar ilişkiler kozmik dengenin çökmesine yol açar. Bu göksel varlıkların dünyaya inmeleri sadece insanlık için değil, aynı zamanda evrenin bütün işleyişi için büyük bir dönüm noktasıdır. Tevrat Yaratılış kitabı 1'e 4'te şöyle yazıyor. İnsanlar yeryüzünde çoğaldıkça Tanrı'nın oğulları insanların kızlarının güzel olduklarını gördüler ve kendilerine eş olarak kim isterse onları aldılar. O zaman Tanrı'nın oğullarıyla insan kızlarının birleşmesinden devler doğdu. Eski zamanların ünlü kahramanları. Bu ayet nefilimlerin doğuşunu ve göksel varlıkların insanlarla birleşmesini açıkça belirtiyor. Aslına bakarsanız son derece ilginç bir durum. Tabii bizim bildiğimiz özelliklere sahip meleklerse. Bir de bunların boyutlar arası veya nispeten uzaylı insansı varlıklar olarak düşünün. Yani günümüzde bildiğimiz Anunnaki kavramına göre. Konu tamamıyla çok daha aydınlık kazanıyor. Neyse devam edelim. Bu konuda Anunnakilerden kesinlikle bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Belki de kitabın en önemli yeri Enoch'un yükseltilmesi ve Tanrı'nın katına çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Peki olay nasıl yaşandı ve neler söyleyebiliriz? Enoch kitabındaki belki de en gizemli ve etkileyici anlardan biri. Enoch'un Tanrı'nın katına yükseltilmesi. Evet, doğru duydunuz. Yeryüzündeki bir insanın göklere yükseltilmesi ve Tanrı'yla aynı ortamda bulunuyor olması. Hadi biraz yakından incelemeye çalışalım. Enoch, Tanrı'yla yürüyen bir insan olarak öne çıkıyor. Kitapta Tanrı'yla yürüdü diyor. Peki ne demek bu? Yani Tanrı tarafından göğe alındı. Yani Enoch o kadar Tanrı'yla iç içe olmuş ki bir adım ötesi Tanrı'nın yanına yükselmek olmuş. Tabii nasıl olduysa. Tanrı tarafından alınan ilk insan olarak anılıyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Şimdi burası biraz kafa karıştırıcı görünüyor, öyle değil mi? Bir insan göğe yükseliyor ya da yükseltiliyor ve Tanrı'nın yanında özel bir yer alıyor. Peki ama neden? Bir insanın Tanrı'yla böyle yakın bir ilişki kurması ya da kurabilmesi sıradan bir olay değil. Enoch'un göğe yükselmesi sadece Tanrı'yla bir bağlantı kurmak değildir. Bir takım bilgilerin ve sırların insanlara aktarılması için bir yolun açılması anlamına gelir. Tanrı ona gizli bilgileri öğretmiştir. Sıradan bir insanın anlayamayacağı kozmik öğretiler Enoch'a açıklanmıştır. Tanrı'nın yanında bir yer verilmesi ise Enoch'un bu bilgileri dünyaya taşımak için en doğru kişi olarak seçilmesi anlamına gelir. Çünkü bu yolculuk çok önemlidir ve her şey burada netleşir. Şimdi bir an için hayal edin. Tanrı'nın yanına yükselmek. Bunu bir insan nasıl başarabilir? Düşünsenize. Tanrı'yla aynı yerde bulunmak, o anı yaşamak, gizli bilgileri almak ve kozmik sırları öğrenmek. Enoch'un bu deneyimi hem insanlık için bir umut ışığıdır hem de evrensel bir bilgelik taşıyıcısı olması açısından çok derin anlamlar taşır. Aslında Tanrı'nın katına yükselmek derken kozmik ya da astronomik bir yolculuktan bahsediyoruz. Çok şaşırtıcı. Peki ne demek oluyor bunlar? Enoch'un yükseltilmesinin sonucu bilginin insanlarla paylaşılmasının, yani her şeyin, bu konudaki her şeyin başlangıcıydı. Peki bu yükseliş nasıl oldu? Yükselirken ne gördü? Onu kim götürdü? Yolculuk nasıldı? Yolculuk boyutsal mıydı yoksa bildiğiniz uzay yolculuğu muydu? Peki gittiğinde ne gördü? Dahası tekrar geriye nasıl geldi?
Kısaca göz atmaya çalışalım, bakalım bu muazzam anlatım hangi noktalara varacak. Enok'un yükselişi Tanrı'nın ona özel bir görev vermesiyle başladı. Melekler tarafından göğe alınan Enok, önce göksel varlıkların yaşadığı ilk göklere götürüldü. Burada insan gözünün göremeyeceği ışıklar ve Tanrı'nın hizmetinde olan meleklerin kozmik düzeni yönettiği sahnelerle karşılaştı. 7 gök katını geçtiği sırada her katta farklı bir melek grubu ve onların görevlerini görmüş oldu. Özellikle Uriel adlı melek Enok'a rehberlik ederek ona kozmik sırları açıkladı ve onu Tanrı'nın huzuruna götürdü. Bakın, anahtar kelime göğe doğru 7 kat, yani atmosfer ve diğer katlardan bahsetmiyor. Uzaya çıkılıyor ve belirli mesafeler kat ediliyor. Bu açık ve net. Zaten bu tüm kutsal kitaplarda da ayet olarak geçiyor. Tanrı'nın katına ulaştığında Enok'un gözleri büyük bir ışıkla kamaştı. Tanrı'nın tahtı göz kamaştırıcı bir parlaklık ve göksel bir görkemle doluydu. Tanrı'nın çevresinde milyonlarca melek bulunuyordu. Her biri Tanrı'ya hizmet etmek için hazır bekliyordu. Enok burada göksel kitapları okuma ve kozmik sırları öğrenme şansına erişti. Tanrı ona dünyanın geçmişini, geleceğini ve insanlığın kaderini gösterdi. Yükselişinin sonunda Tanrı'nın emriyle Enok yeniden yeryüzüne indirildi. Bu dönüşte öğrendiği sırların yalnızca bir kısmını insanlara açıklamasına izin verildi. Çünkü bazı bilgiler insanlık için aşırı derecede güçlü ve tehlikeliydi. Evet, bu yolculuk hakkında neler söylemek istersiniz? Neler aklınızda kaldı? Şaşırdınız mı? Ki özellikle bu satırların ya da bu anlatılanların birkaç bin yıl önce yazılmış olduğunu da düşünmenizi istiyorum. Kısaca göz atalım. 1. kat, insanlık ve gökyüzü bağlantısı. Enok'un geçtiği ilk katman, yeryüzüne en yakın olan gökyüzü katıdır. Burada yeryüzündeki yaşamla ilgili göksel varlıklar bulunur. Bu düzeyde meleklerin yeryüzündeki insanları izlediği ve rapor ettiği anlatılır. İnsanların duaları bu katmanda toplanır ve üst katmanlara iletilir. 2. kat, kararsız ruhların bulunduğu yerdir. 2. katman, kayıp ruhlar ve cezalandırılmış meleklerin bulunduğu bir ara bölge olarak tanımlanır. Enok burada günahların cezalandırıldığını ve ilahi adaletin uygulandığını görür. Bu kat, yargılanmayı bekleyen varlıkların toplandığı karanlık ve kasvetli bir yer olarak tasvir ediliyor. 3. kat, cennet bahçeleri ve hayat ağacı. Burası bir cennet bahçesi olarak anlatılır. Burada hayat ağacı bulunur ve bu ağaç ölümsüzlük ve bilgeliğin kaynağıdır. Aynı zamanda bu katmanda doğru insanların ruhlarının huzur bulduğu yerler vardır. Enok burayı Tanrı'nın lütuflarının bir sembolü olarak görür. 4. kat, göksel meleklerin ibadeti. Göksel meleklerin Tanrı'ya ibadet ettiği ve sürekli ilahiler söylediği bir bölgedir. Bu katmanda Tanrı'nın gücünü ve yüceliğini yansıtan parlak ışıklar ve enerjiler bulunur. Enok burada meleklerin uyum içinde çalıştığını ve kozmik düzeni koruduklarını gözlemler. 5. katsa gözcülerin hapishanesi. Gözcüler için hazırlanmış bir hapishane olarak tanımlanır. İnsanlıkla yasak ilişkiler kurarak Tanrı'nın düzenini bozan gözcüler burada zincirlenmiş ve sonsuz bir azaba mahkum edilmiştir. Enok bu katmanda gözcülerin acı çektiğini ve pişmanlık içinde olduklarını görür. 6. kat, tanrısal yargı ve krallık. Tanrı'nın tahtına çıkan yolda önemli bir geçiş noktasıdır. Burada Tanrı'nın yargısını temsil eden büyük varlıklar ve kozmik yasaların sembolleri yer alır. Enok bu katmanda göksel düzenin neden bu kadar önemli olduğunu ve evrenin dengesinin nasıl korunduğunu öğrenir. Ve 7. kat, Tanrı'nın tahtı. 7. kat, Tanrı'nın tahtının bulunduğu yer. Enok burada Tanrı'yı büyük bir ihtişam içinde görür. Tahtın etrafında şerubim ve serafim gibi yüksek seviyeli melekler bulunur. Bu düzeyde evrenin sırları ve kaderi Enok'a açıklanır. Tanrı'nın ışığı o kadar yoğundur ki Enok sadece ruhani bir forma bürünerek bu ışığa dayanabilir. Ayrıca bu katlar veya bu seviyeler birçok inanç sisteminin kadim ve kutsal anlatılarında bulunmaktadır ve aralarındaki zamansal uzaklıksa yüzlerce yıllık yolculuğa eştir. Bu yolculukta Enok'un aldığı bilgilerin evrimsel süreçteki yerini ve gizli sırları birleştirerek bugünkü dünyamızdaki etkilerini sorgulamakta fayda var. Yoğun bilgilerden fizik, matematik, astronomi, yerlerin, göklerin, insanların, yaratılışın bilgileri ve çok daha fazlasından bahsediyorum. Ve dahası Enok aldığı bu bilgileri aktardığı o dönemin insanları
aktarılan bilgileri ve dahası durumu sizce ne kadar algılamış olabilirler? Bakın her şeyi geçtim. Sorabileceğim en basit soru bu. Bir başka bölümse kaderin belirlenmesidir. Enok kitabına göre kaderin belirlenmesi Tanrı'nın ilahi planının bir parçasıdır. Her bireyin kaderi Tanrı tarafından belirlenmiş olsa da insanlar bu kaderi özgür iradeleriyle şekillendirebilir. İnsanlık kozmik dengeyi sağlamaya çalışırken Tanrı'nın sırlara ne kadar hakim olduğu sorusuyla karşı karşıya gelirler. Tanrı insanları ve varlıkları bir sınavdan geçirir. Bu sınavda başarılı olanlar kozmik düzeni takip ederek daha yüksek bir bilgelik seviyesine ulaşırlar. Çok önemli bir bilgi. Bu öğretiler Enok'a Tanrı tarafından açıklanır ve kozmik düzene uygun bir yaşam tarzı benimsenmesi öğütlenir. Bir başka bakış açısıyla kaderin belirlenmesi sadece Tanrı'nın iradesinin bir sonucu değildir. Tanrı insanlara gizli bilgileri ve öğretileri verirken her bireyin seçim yapabilmesi için bir özgürlük alanı bırakmıştır. Bu insanların içsel bir sınavdan geçmeleri anlamına geliyor. Eğer kozmik düzen bozulursa bu sadece Tanrı'nın iradesine karşı gelmek değil, aynı zamanda dünyadaki dengeyi de tehdit etmek anlamına gelir. Bu öğreti, kaderin insanın kendi seçimlerine göre şekillendiği ve bunun kozmik bir denetimle yönlendirildiği bir anlayışa dayanır. İbranice İncil Yaratılış 1'e 3'te şöyle anlatılıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer şekilsizdi ve karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun dedi, ışık oldu. Bu ayet Tanrı'nın evreni yaratma sürecini ve ilk kozmik düzeni oluştururken verdiği iradesini yansıtır. Kaderin belirlenmesi bu ilk yaratılışla başlayarak her şeyin Tanrı'nın iradesiyle şekillendiğini gösterir. Kur'an-ı Kerim Ashab suresi 37'de şöyle bir ayet dile gelmiştir. Ve Allah'ın senin kalbine koyduğu her şeyi biz sana getirdik. Allah'ın emri her şeyin önündedir. Her şey onun iradesiyle olur. Bu ayet ise kaderin ve ilahi iradenin insanlık üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve her şeyin Tanrı'nın iradesiyle şekillendiğini anlatır. Tevrat'ta da bir ayet bulunuyor. Miken 8'de şöyle anlatılır. İnsanın ruhu ve yürüyüşü Tanrı'nın iradesine uygun olursa o zaman Tanrı ona güven verir ve onun yolunu aydınlatır. Bu ayet kaderin şekillenmesinin bir seçim meselesi olduğunu, yani insanın Tanrı'nın yolunu takip ederek kaderini iyileştirebileceğini vurgular. Kaderin belirlenmesi konusu bizi önemli bir soruyla yüzleştiriyor. İnsanın özgür iradesiyle Tanrı'nın ilahi planı arasında nasıl bir denge vardır? Eğer her şey Tanrı tarafından belirlenmişse insanların seçim özgürlüğü nerede başlar? Gelelim gözcülerin cezalandırılması bölümüne. Enok kitabına göre gözcüler, yani Watchers, Tanrı tarafından insanları izlemekle görevlendirilen meleklerdir. Ancak insan kadınlarla birleşip Nefilimi doğurmaları Tanrı'nın kozmik düzenini elbette ki ihlal etmiştir. Bu eylemleri nedeniyle Tanrı gözcüleri cezalandırmaya karar verir. Tanrı'nın emirlerine karşı gelerek kendi görevlerini aşan bu melekler ceza olarak zincirlenmiş ve elbette ki hapsedilmişlerdir. Belki de şu an bile yaşıyor olabilirler. Cezaları yüzünden uzaklaştırılmalarının yanı sıra yaptıklarının bedelini ödemek üzere sonsuz bir mahkumiyete tabi tutulmalarıdır. İnsanları gözetlemek ve eğitmekle sorumlu olan bu varlıkların insan doğasına müdahale etmeleri ve ilahi iradeye karşı gelmeleri Tanrı tarafından elbette ki kabul edilemezdi. Bu yalnızca kozmik dengeyi bozmakla elbette ki kalmaz. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsal planına da müdahale anlamına geliyor. Gözcüler Tanrı'nın belirlediği sınırları aştıkları için cezalarının ağır olacağı zaten belliydi. Yani sonucu biliyorlardı. Zincirlenmiş olmaları onların hem bedeni hem de ruhsal açıdan özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları anlamına geliyor. Soru şu, bu melekler nasıl bir nefse sahiplerdi? Kozmik düzeni ihlal eden bir varlık cezalandırıldığında bu tüm evrensel denetimin kırılması anlamına mı geliyor? Yani insanlar veya diğer varlıklar Tanrı'nın iradesine karşı geldiklerinde onların cezalandırılması sadece bir ilk adım mıdır? Yoksa daha büyük kozmik felaketleri mi yol açar? Enok kitabının hüküm günü ve felaketler bölümüne gelelim.
Enok kitabında hüküm günü insanlık için büyük bir dönüm noktası olarak anlatılır. Tanrı, gözcülerin, nefilimlerin yol açtığı bozulmalara ve kozmik dengeyi sarsmalarına son vermek amacıyla kapsamlı bir yargı günü başlatır. Bu yargı sadece gözcülere değil, insanları ve dünyadaki tüm kötü varlıklara da yönelir. Felaketler bu yargı günü sırasında Tanrı'nın gazabının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu felaketler, insanların günahlarının ve bozulmuşluklarının bedelini ödemesi olarak kabul edilir. Hüküm gününün Enok kitabındaki anlatımı aslında kozmik bir temizlik anlamına gelir. Tanrı, insanların ve meleklerin işlediği günahlar nedeniyle düzenin bozulduğunu görür ve bu bozulmaya son vermek amacıyla büyük bir yargı süreci başlatır. Felaketler, Tanrı'nın gazabının ve adaletinin birer işaretidir. Ancak bu yargılama yalnızca günahkarları cezalandırmak değil, aynı zamanda kozmik dengeyi yeniden sağlamak için de gereklidir. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Kitap muazzam bir anlatıya ve bilgi denizine sahip. İlk fırsatta almanızı öneriyorum ya da kanala girip Enok kitabını sesli kitap formatında izlemenizi ya da dinlemenizi öneriyorum. Ama şu basit soruyu da sormadan edemeyeceğim arkadaşlar. Aslında cevabı da biliyorum ama sizlerin de sorgulamanızı ve düşüncelerinizi yorum olarak yazmanızı isterim. Belki de aranızda oğlum kitaptaki her şeye inandın da buna mı inanamadın diyecek bir sürü kişinin olduğunu da biliyorum. Evet, soru şu. Bahsedilen melekler Enok'u yaratıcının yanına nasıl götürdüler? Işınlanmayla mı, boyut atlayarak mı, yoksa bir araçla mı? Ki tutup hazırlanıp araçlarına koyup götürdükleri gayet açık. Çünkü yolculuk esnasında aynı zamanda göksel eğitimler de verdiler. Ama bu götürülüş çok önemli. Bunun yer çekimi var, uzayı var, basıncı var, insanın etkilenmesi gerekliliği var, oksijen ihtiyacı var. Bu gidişin zamansal süre kavramı var, yani varoğlu var. Buna bakış açınız ya da cevabınız nedir arkadaşlar? Bekliyorum. Videomuzu paylaşın, yorumunuzu yazın, bir like bırakın ve kendi sosyal çevrenizde mutlaka paylaşın. Desteğiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Yani aslında uçarımız kaçarımız yok. Burada sizlerle birlikte bir iletişim ve paylaşımla hayatımız devam ediyor. Şükür yaratana. Hadi görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bu arada yakında işleyeceğim konulardan biri de tetragrammaton olacak. Aklınızda olsun. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.